göz göze geldiğiniz anda her şey biter. Efsaneye göre bir bakışıyla sizi taşa çevirebilir. Onun adı Medusa. Peki ya, bu sadece bir efsane mi? Yoksa unutturulmak istenen çok daha karanlık bir gerçek mi? Antik Yunan mitolojisinin en korkulan figürlerinden biri olan Medusa, aslında düşündüğünüz gibi bir canavar değildi. O, bir zamanlar olağanüstü güzelliğiyle tanınan sıradan bir kadındı. Ta ki kaderi tanrıların oyununa kurban gidene kadar. Rivayet odur ki, deniz tanrısı Poseidon, Medusa'ya saplantılıydı. Ve onu, Athena'nın kutsal tapınağında zorla aldı. Ancak Athena, bu suçu işleyen Poseidon'u değil, kurban olan Medusa'yı cezalandırdı. Onu lanetledi, saçlarını yılana çevirdi, yüzünü korkunç bir şekle soktu ve ona bakan herkesin taşa dönüşmesine neden olan o laneti verdi. Yani, Medusa bir canavar değildi. O, tanrıların kıskançlığına kurban gitmiş bir mağdurdu. Peki neden tarih onu hep bir canavar olarak anlattı? İşin ilginç yanı şu, Medusa'nın yüzü, Antik Yunan'da savaş kalkanlarına, tapınaklara ve mezar taşlarına çizilirdi. Ama neden? Bir canavarın resmi neden bir koruma sembolü olarak kullanılsın? Cevap basit. Medusa aslında kötü değil, kötülükten koruyan bir figürdü. Yani gerçek tarih, bize öğretilenlerden çok farklı olabilir. Sonunda, kahraman Perseus geldi ve Medusa'nın başını kesti. Ama başı kesildikten sonra bile gözleri hala ölümcüldü. Öyle ki, kesik başıyla başka düşmanları taşa çevirdi. Ve asıl ilginç kısım şimdi başlıyor. Medusa'nın kesilen başından iki canlı doğdu. Pegasus, kanatlı at ve Krisaor, altın kılıçlı savaşçı. Bir baştan doğan at mı? Bir insan mı? Bu, mantıklı mı gerçekten? Yoksa Medusa, tanrısal bir varlıktan öte, çok daha eski ve bilinmeyen bir gücün temsilcisi miydi? Bazı teoriler var ki, Medusa'nın bir mitolojik figür değil, uzaydan gelen bir varlık olduğunu iddia ediyor. Taşlaştırıcı bakış, gelişmiş bir enerji silahı olabilir mi? Kafasındaki yılanlar, aslında biyomekanik kablolar mıydı? Antik çizimlerdeki bazı detaylar, bu teoriyi destekliyor. Belki de Medusa, eski bir uygarlığın izini taşıyan bir mesajdı. Peki sizce Medusa'nın hikayesi tamamen bir uydurma mı? Yoksa gerçekten geçmişte yaşanmış ve üstü örtülmüş bir sır mı? Yorumlara yazın. Birlikte karar verelim. Unutmayın. Biz görünmeyenin ardındaki gerçeği arıyoruz. Burası ne kadar doğru?